Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köksüz bir orkideyi pet şişede nasıl köklendirdiğimi anlatmak istiyorum. Gördüğünüz orkidenin kökleri tamamıyla çürümüş ve sağlıklı, hiçbir kökü yok. Elinizde böyle bir orkideniz varsa yapmanız gereken bir kola şişesi ya da herhangi bir soda şişesi de olabilir. Bu şekilde bir şişenin ağız kısmını yarım kestim. Tekrardan kapatacağım için kapak kısmını tamamıyla kesmedim. Ve en alta orkide toprağı koyuyoruz, çok az. Burada orkide için normal bir ortam oluşturacağız. Bu ortam özellikle yosun ile desteklenecek. Yosun burada çok önemli. Çünkü yosun orkidenin köklerini sürekli nemli tutarak orkidenin kolay bir şekilde yeni kökler çıkarmasına yardımcı olacak. Sizler de istediğiniz yosunu kullanabilirsiniz. Yosunu kullanmadan önce eğer piknik alanlarından topladıysanız bunu mutlaka dezenfekte etmeniz gerekiyor sirkeli suyla. Ve bu şekilde en alta yosunu koyuyorum. Zaten orkideler doğası gereği bu tarz doğal ortamlarda büyürler. Ormanlarda ya da bir ağaç kabuğunun üzerine tutunarak büyürler. Ve burada bizim de yapmaya çalıştığımız orkidenin bu ortamını sağlayarak yeni kökler çıkarmasını kolaylaştırmak. Pet şişede orkide köklendirme yöntemini eski videolarımda anlatmıştım. Fakat sonucunu çok merak edenler olmuş. Ben de şimdi sizlere tekrardan özet geçerek ve son halini de yeni bir saksıya nasıl aldığımı da göstermek istediğim için tekrar bu bölümleri de sizlere göstermek istedim. Orkideyi yosunun tam ortasına oturtuyoruz. Burada önemli olan yosunu nemli tutmak. Ama bu nemi isterseniz benimki gibi bir püskürtme kabıyla da sadece yosunu sulayabilirsiniz. Fakat bu şekilde sulayacaksanız dikkat etmeniz gereken suyun orkidenin yapraklarının içerisine, gövde kısmına bakın girmemesi gerekiyor. Direkt orkideyi çıkarıp yosunu iyice ıslatıp sonra orkideyi üzerine eğer koyarsanız daha kolay olur. Şimdi ben yapraklarındaki nemi ve ıslaklığı hemen bir pamuk ile alıyorum. Bu şekilde orkidemizin sürekli nem almasını sağlayacağız. Bu ise bir sera yöntemi oluyor. Kapağını da kapattığımız zaman orkide bu yosun üzerinde sürekli nemli kalarak ve genel ortamı da nemli olduğu için yeni kökler ve yeni çiçek dalı çıkarmaya başlayacak. Orkideler nemli ortamları çok severler. Sizlerin de eğer hiç kökü olmayan orkideleriniz varsa bu yöntemi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve bir bant ile bakın kapatıyorum. Bu şekilde hava girmesini de engellemiş oluyorum. Kenarlardan hafif bir şekilde hava alacaktır. En üstünü de bir pamuğu ıslatarak yine koydum, bakın bu şekilde nemli olmasını sağlayacağız ortamın. Tabi burada önemli olan bunu yaptıktan sonra bol ışık alan bir pencere kenarına mutlaka koyun. Ve böylelikle ağzını sık sık açmanıza gerek yok. Sadece yosunun kuruduğunu gördüğünüz anda bunu nemlendirmeye çalışın. Benim yaptığım gibi su püskürterek. Ve daha sonra orkidenizin bakın kısa bir süre 17 gün içerisinde orkidem zaten köklendi. Bunu hemen size göstermek istiyorum. Bakın yeni bir çiçek dalı çıkardım. Çünkü ortam sürekli nemli olduğu için boğumlardan da çiçek dalı çıkarmasına yardımcı oluyor. Normalde kökleri çok az olduğu için aslında çiçek dalını büyütecek gücü yok. Fakat çıktı. Bakın görüyorsunuz yeni kökler çıktı ve sadece bir tane değil birçok yeni kökü çıktı. Hemen 2, 4, 5 tane yeni kökü var. Bu da yapılan sera ortamının köksüz orkideleri köklendirmede çok başarılı bir yöntem olduğunu bize gösteriyor. Özellikle içinde yosun olması orkidenin köklerinin hemen yeni kökler çıkarmasını destekliyor. Sizlere de yosun kullanmanızı muhakkak tavsiye ediyorum. Direkt toprağa koymuş olsaydık bu sonucu hemen elde edememiş olabilirdik. Bakın tekrardan çiçeği koymadan önce bunu
gördüğünüz gibi yosunu suluyorum nemli olması için. Çünkü yosun çok çabuk kurur. Fakat burada dikkat etmeniz gereken aşırı sulayıp çürütmeyin ve küflendirmeyin. Buna dikkat edin. Sadece su püskürtüyoruz. Yani içerisine kesinlikle fazla su koymuyorum. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz eğer hemen beğeniler yapıp ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Böylelikle desteklerinizi de görmüş olurum. Evet, orkidemin son halini gösteriyorum. Bakın görüyorsunuz, kökler giderek büyüdü ve şu anda gayet yeterli kök oluşmaya başladı. Evet, şu anda birçok kökü olduğu gibi çiçek dalı da büyümeye devam ediyor. Ve ben artık yeterli büyüklüğe geldiğini düşünüyorum. Eğer sizler de bu tarz orkidelerin ne zaman ekeceğinizi düşünüyorsanız en az 4 tane kökünün çıkmış olması gerekiyor. Ve her bir kökün 4 ya da 5 santim uzunluğa gelmiş olması gerekiyor. Bakın şu anda bazı köklerinde renk değişikliği oluşmaya başladı. Çünkü çiçek dalı olduğu için artık bu ortamın bu orkide için uygun olmadığını gösteriyor. Bu yöntemi denememizin nedeni kök çıkarmasıydı ve bunu zaten başarıyla sağladık. Şimdi sizlere orkidemizi bu aşamadan sonra nasıl ekebiliriz bunu göstermek istiyorum. Elimde bir pet bardak vardı ve kenarlarını çok ince, bakın büyük değil kesinlikle, sadece çok küçük delikler açtım. Ve bu orkidemizi şimdi ekeceğim. Bunun için elimde olan tabii ki yosun var. Yine yosunu kullanacağım. Ve kil bilyeleri var. Kil bilyeleriyle ise en alta koyarak drenaj sağlamasını ve nemli kalmasını sağlayacağız. Ve perlit, çam kabuğu karışımı, ağaç kabukları var. Bu üçünden oluşan bir orkide ortamı oluşturacağız. Hemen ilk olarak başlamam gereken kil bilyeleri. Kil bilyelerini en alta koyuyorum. En alta koymamın nedeni ise altta suyun, özellikle kil bilyelerinin su tutma kapasitesi yüksek. Suyu sürekli tutarak, hapsederek kil bilyelerin içerisine orkidemizin nemli kalmasına, gerekli suyu almasına yardımcı olacak. Çünkü zaten kökleri şu anda çok küçük. Yeterli kökü, yeterli uzunlukta değil aslında. Eğer sizler bu yöntemi yapacaksanız 4 ya da 5 tane kökünün olmuş olması ve her bir kökün uzunluğunun en az 4 santim 5 santim uzunluğuna gelmiş olması gerekiyor ki bulunduğu ortamda tutunabilsin. Bakın ben yarısına kadar kil bilyesi doldurdum. Böylelikle orkidemizin kolay bir şekilde suyu tutmasını ve kök salmasına yardımcı olacak. Kil bilyesinin üzerine çam kabuğu döküyorum. Sizler de çam kabuğu, orkide toprağı olabilir. Torflu bir Hindistan cevizi toprağı da olabilir. Kesinlikle fark etmez. Bakın 2 farklı çam kabuğu var ve ikisini de ilave ediyorum. Evet, yarısına kadar da bununla doldurdum. Şimdi ise bakın orkidemin köklerini şu anda kameradan çok yakın göstermiyorum ama büyüyen 4-5 santimi geçen kökleri var. Özellikle yosunu köklerine sarıyorum ki yine ilk yaptığımız yöntemdeki gibi bir nemli ortam sağlayarak, çünkü yosunu tutunduğu zaman orkideler, köksüz orkideler çok daha hızlı sonuç veriyorlar. Böylelikle orkide köklerinin nemli kalarak ve kendine uygun ortamı hissederek daha hızlı büyüyecek. Tabii böyle kenarlarına mutlaka yine çiçek toprağı, yani orkide toprağı koymamız gerekiyor ki bardakta sağlam kalabilsin. Evet, özellikle şu anda çiçek dalı olduğu için ben ekmekte acele ettim. Çünkü çiçek dalının daha sonra çiçeklerinin, tomurcuklarının solmaması için böyle bir saksıya ekmem gerekiyordu. Eğer sizlerin denemiş olduğunuz bu yöntemde çiçek dalı çıkmıyorsa, sadece kökleri varsa acele etmeyin. Köklerinin yeterli uzunluğa gelmesini bekleyin ki daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Çünkü yetersiz kökü olduğu zaman maalesef tutunması da zor oluyor. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Evet, bakın karışımımızı hazırladım. Şu anda artık hazır. Yapmamız gereken son olarak sulama. Sulamayı da daldırma yöntemiyle yapacağım. Hemen size nasıl sulayacağımı da göstermek istiyorum. Evet, sulama için hemen saksımı bir tabağın içerisine oturtuyorum. Kenarlardan özellikle gövde kısmına su girmeyecek şekilde bakın suluyorum.
Şu anda ilk sulaması olduğu için ve kullandığım yosun ve toprak tamamıyla kuru olduğu için yeterince suyu çekmesi için fazla su koyacağım. Ve daldırma yöntemi içerisinde, yani bu tabağın içerisinde orkidemi 20 dakika bekleteceğim. Böylelikle bütün toprak iyice suyu çekmiş olacak. Evet, bakın yeterli suyu koydum ve bu şekilde bekletiyorum. 20 dakika bekledikten sonra bu şekilde süzüyorum. Mutlaka 20 dakika sonunda suyun içerisinden çıkarın. Orkideler çünkü fazla suyu sevmezler. Mutlaka yeterince fazla suyun süzüldüğünden emin olun ve bol ışık alan bir pencere kenarına bırakacağım. Evet, bakın size orkidemin son halini de göstermek istiyorum. Tomurcukları yavaş yavaş açmaya başladı. Bu arada orkidem yere düştü ve 2 tomurcuk açan 3 yeri kırıldı. Fakat uçtan uzamaya devam ediyor. Ve ben de tekrardan yere düşmemesi için bakın böyle bir kasenin içerisine oturttum. Böylelikle daha kolay duracak. Ve orkidemi bol ışık alan bir yere koyduğum zaman sonuçları sizlerle bakın paylaşıyorum. Görüyorsunuz, şu anda orkidem gayet sağlıkla büyümeye devam ediyor. Zaten bu çiçeği vardı ve diğer tomurcukları da bakın büyümeye başladı ve uçtan uzamaya başladı. Bu bizim için çok güzel. Yani orkidenin ortamına adapte olduğunu ve artık yeterli kök gelişiminde oluşturmaya başladığını gösterir bize. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirir ve bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.